Merhaba. Bu videoda Robust RPA ürünü ile Excel işlemlerini içeren örnek bir sürecin adım adım nasıl tasarlandığını göstereceğiz. Sürecimizde ilk olarak bir Excel dosyasını açtıktan sonra içerisinde veri olup olmadığının kontrolünü yapacağız. Eğer Excel dosyası içerisinde veri varsa, Excel dosyasına 2 yeni sütun eklenmesini sağlayacağız. Daha sonra Excel dosyası içerisindeki her bir satır için işlem yapmak istediğimizden süreci bir döngü aktivitesi içerisinde devam ettireceğiz. Bu döngüde uçak kalkış tarihi ve uçak geri dönüş tarihi arasında kaç gün olduğunu bulan Excel formülünün yeni eklenen sütuna yazılmasını ve bu tarihlerin birleştirilerek oluşturduğumuz metin değerinin de diğer sütuna yazılmasını sağlayacağız. Sürecimize ilk olarak Excel dosyasının açılması için Excel bileşeni altında yer alan Open aktivitesini kullanarak başladık. Kullanmak istediğiniz aktiviteleri şu an göstermiş olduğum gibi tasarım alanına sürükleyip bırakmanız ve ilgili parametrelerin girişini yapmanız yeterli. Name alanında bu adımda ne yapıldığını anlatmak için ön değer olarak gelen Open'dan sonra Excel ismini yazdık. Tüm adımlarda benzer şekilde Name alanına değer girdiğimizde süreç akışı üzerinden hangi işlemlerin gerçekleştirildiğini anlamak kolaylaşmakta. Daha sonra Excel File Name alanına Excel dosyamızın bulunduğu dosya ismini bulunduğu dizinle birlikte yazdık ve sürecin ilerleyen adımlarında hangi Excel dosyasında işlem yaptığımızı seçmek için Excel dosyasına verdiğimiz referans ismini Excel Name alanına yazdık. Read Excel to Dataset aktivitesinde ise Excel dosyasında istenen değişikliklerin yapılması amacıyla dosya içeriğinin bir veri kümesine aktarılmasını sağladık. Excel Name alanında bir önceki aktivitede belirlediğimiz Excel dosyasının referans ismini listeden seçtik. Veri okumak istediğimiz Excel dosyasında başlık satırı yer aldığı için header kutucuğunu işaretledik. Böylece sütun başlık değerlerinin diğer aktivitelerdeki kolum alanına girilerek istenen sütundan değer alınması mümkün olmakta. Eğer Excel dosyasında başlık satırı yoksa header seçeneğini seçmemeliyiz ve diğer aktivitelerde hangi sütun için işlem yapılacağını 0, 1, 2 şeklinde indeks değeriyle veya ABC şeklinde sütun başlığını girerek belirlemeliyiz. İşlem yapmak istediğimiz sayfanın ismi Roots olduğundan Sheet Name alanına bu ismi yazdık. Eğer bu alanı boş bıraksaydık, ilk sayfa olan Airport sayfasındaki veriler veri kümesine çıkılacaktı. New Dataset Name alanında ise oluşturacağımız veri kümesine bir isim verdik. Sonraki adımda Get Size aktivitesi ile veri kümesinin satır sayısının bulunmasını sağladık. Dataset Name alanında veri kümesini listeden seçtikten sonra satır sayısının sayılmasını istediğimizden Size Type alanında Row seçeneğini seçtik. Daha sonra Result Variable Name alanına satır sayısı değerini atamak istediğimiz değişkeni yazdık. Daha sonra Get Size aktivitesinden gelen değişken değerine göre veri bulunamadıysa sürecin sonlandırılmasını, satır sayısının sıfırdan büyük olduğu durumda ise sürecin devam etmesini sağladık. Bunu yapmak için sürecimizi belirlediğimiz koşullara göre ilerletebilmemizi sağlayan bir gateway kullandık. Biz bu süreçte kullandığımız gateway'i bir önceki adımda belirlediğimiz değişkenden gelecek değere göre koşullandırdık. Eğer bu değişkenin değeri 0 gelirse, yani veri kümesi boşsa, koşulun true olarak dönmesini ve sürecin buradan ilerleyip sonlanmasını sağladık. Aksi halde ise Default Flow seçeneğini seçtik ve herhangi bir koşul girmedik. Bu sayede süreç bir koşulla eşleşmediği durumda buradan devam edecek. Değişkenin değeri sıfırdan büyük olduğu durumda Add Column aktivitesiyle veri kümesi içerisine sütun ekleyerek sürecimize devam ettik. Bu adımda sütun ekleyeceğimiz veri kümesini listeden seçtikten sonra Column Name alanına eklemek istediğimiz sütuna vermek istediğimiz başlık ismini yazdık. Burada eklemek istediğimiz sütunu veri kümesinin sonuna eklemek istediğimizden bu alanı boş bıraktık. Bu sütuna uçak kalkış tarihi ve uçak geri dönüş tarihi arasında kaç gün olduğu bilgisinin yazılmasını sağlayacağız.
Bir sonraki adımda da benzer şekilde tarihlerin birleştirilip yazdırılması için bir sütun daha ekledik. Bu adımdan sonra Excel dosyası içerisindeki her bir satır için işlem yapmak istediğimizden sürecimize bir döngü içerisinde devam ettik. Süreçte döngü aktivitesi oluşturmak için Structure bölümünden Subprocess aktivitesini sürece dahil ettik. Ana sürecimizde olduğu gibi bu alt süreçte de başlangıç ve bitişi belli olan bir akış oluşturmamız gerekmekte. Bu alt sürecin kaç defa tekrarlanacağı bilgisini Cardinality alanında tanımlamamız gerekmektedir ve eğer bu tanımlamayı yapmazsak alt süreç bir kez çalışacaktır. Tanımladığımız değişkenleri süreç içerisinde kullanmamızı sağlayan dolar süslü parantez yapısı içerisinde yazmamız gerekmekte. Bu örnekte satır sayısı kadar döngü oluşturmak istediğimizden Cardinality alanına dolar süslü parantez yapısı içerisinde getSize değişkenini yazdık. Döngümüzde her bir işlemin sıralı olarak yapılmasını istediğimizden Multi-Instance Type alanının değerini Sequential olarak seçtik. Bu tanımlamaları yaptığımızda döngünün başında Loop Counter değişkeni otomatik olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak 0 değeri alan bu değişken her tekrarda 1 artmaktadır. Loop Counter değişkeninin değeri Cardinality değerine eriştiğinde ise döngüden otomatik olarak çıkılır. Döngüde ilk olarak getAction aktivitesiyle veri kümesi içerisindeki uçak geri dönüş tarihi bilgisinin alınmasını sağladık. Bu aktivitede kolum alanına veri alınmasını istediğimiz sütun başlığını yazdık. Döngü içerisinde sırasıyla her bir satırda aynı işlemi yapmak istediğimizden row alanına loop counter değişkenini dolar süslü parantez yapısı içerisinde girdik. Veri kümesinde satır ve sütunlar da 0 değeriyle başladığı için loop counter değişkenini burada kullanabiliyoruz. Son olarak almış olduğumuz değeri bir değişkene atadık. Bu adımda da az öncekine benzer şekilde uçak kalkış tarihi bilgisinin alınmasını sağladık. Daha sonra almış olduğumuz tarihlerin farkını yeni oluşturduğumuz sütuna yazdırmak için setAction aktivitesini kullandık. Bu aktivitede işlem yapmak istediğimiz veri kümesini seçtikten sonra kolum alanına yeni eklemiş olduğumuz ilgili sütunun ismini ve işlemin bütün satırlar için yapılmasını istediğimizden row alanına loop counter değişkenini yazdık. Value alanına tarihler arasındaki gün farkını bulmak için bir formül yazdık. Yazmak istediğimiz çeşitli formülleri başında eşittir işareti kullanarak value alanına girebiliriz. İşlem yapmak istediğimiz tarihler Excel dosyasında H ve G sütunlarının ikinci satırından başladığından yazacağımız formülün de ikinci satırdan başlaması gerekmekte. Bu yüzden formülü ilk olarak 0 değerini alacak olan loop counter değişkenine 2 ekleyerek yazdık. Loop counter değişkeni her döngü adımında 1 artacak. Böylelikle döngü ilk kez dönüyorken formülümüz H2-G2 olurken döngü ikinci kez döndüğünde H3-G3 olacak. Son olarak bulduğumuz değeri string formatında yazmak istediğimizden type alanında string seçeneğini listeden seçtik. Bu adımda da tarihlerin birleştirilerek yeni eklemiş olduğumuz diğer sütuna yazdırılmasını sağladık. Burada value alanına tarih bilgilerini tutan değişkenleri dolar süslü parantez yapısı içerisinde ve aralarında tire olacak şekilde yazdık. Daha sonra döngü aktivitesini süreç akışını sonlandırmamızı sağlayan end event ile tamamladık. Veri kümesi içerisinde yapmak istediğimiz işlemleri tamamladıktan sonra veri kümesini Excel dosyasına yazdırmamızı sağlayan Write Dataset to Excel aktivitesini kullandık. Bu aktivitede yazdırmak istediğimiz veri kümesi ve yazdıracağımız Excel dosyasını listeden seçtikten sonra başlık bilgilerini de yazdırmak istediğimizden Include Header seçeneğini seçtik. Son olarak Excel dosyasını Save and Close aktivitesiyle Output klasörüne kaydedip kapattık. Bunun için Excel File Name alanına dosyamızı kaydetmek istediğimiz dizini dosya ismiyle birlikte girdik.
Action alanında ise Save and Close seçeneğini listeden seçtik ve sürecimizi tamamladık. Şimdi Run tuşuna basarak sürecimizi çalıştıralım. Bu süreçte kullanılan aktiviteler ön yüzde çalışmadığından işlemleri göremedik. Ama bu ekranda gördüğümüz gibi sürecimiz başarıyla tamamlandı. Sürecin hangi adımlardan ilerlediğini ve süreç içerisinde oluşan değişkenlerle ilgili ayrıntılı bilgiyi bu ekrandan takip edebilirsiniz. Yapmış olduğumuz işlemler sonrasında Excel dosyamızın son haline baktığımızda eklediğimiz sütunları, tarihler arasındaki gün farkının ve tarihlerin birleştirilmiş halinin ilgili sütunlara yazıldığını görmektesiniz. Bu How to anlatımımızı tamamladık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle.